Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Görmüş olduğunuz üzere bu tatlı torba çantayı çalışacağız. Bu çantayı yapma sebeplerinden en önemlisi, ben bu tarz çantaları günlük hayatta çok rahat kullandığımı fark ettim. Hatta bu zamana kadar örmüş olduğum ilk çantam, şöyle göstereyim, bakın bu benim ördüğüm ilk çanta. Bunu 3 sene önce örmüştüm. Oyşu modeliydi. Yani bu zamana kadar en çok kullandığım çantaydı. Hatta o kadar çok kullandım ki kağıt ipim iyice kendini saldı ve bakın yumuşacık bir hal aldı. Bu yumuşaklık beni rahatsız etmiyor. Nedenini söyleyeyim. Çünkü torba çantalarda böyle kalıp gibi durduğu zaman rahatsız ediyor. Böyle yumuşayıp esnediği zaman çok daha rahat oluyor. O yüzden de bu çantama muadil olarak bu güzel çantayı çalıştım. Bunun ipi bir tık bu diğer açık rengi göre daha kalın, daha sert. Ütüyle birazcık yumuşattım. Kullandıkça da bir tık daha normale döner diye düşünüyorum. Bakın şöyle modelimi göstereyim. Çok tatlı bir model. Aslında birbirine çok benziyor. Bakın bunda sadece fıstıklarla çalışmıştık. Bunda da fıstık artı trabzan ve ön ve arka olarak çalışıp bu güzel modeli elde ettim. Çok güzel, çok cici bir çanta. Şöyle bakın, rengi de gerçekten şahane. Çok tatlı, çok güzel bir karamel rengi. Şu taban kısmını göstereyim. Bakın alt kısmında oval taban. Üst kısmı bu şekilde şahane oldu. Hatta bugün de kullandım. O yüzden içinde hala eşyalarım var. Bu arada şunu söyleyeceğim. Ben astar yapmadım. Buna da astar yapmamıştım ve çok da rahat kullandım. Bakın buna çıt çıtı bile yoktu. Çok da rahat kullandım. Çünkü şu kısmı uzun olduğu için. Yani astara çok ihtiyaç duyan bir model değil. O yüzden de astar yapmadım. Gayet kullanışlı, şahane bir model oldu. Şöyle bakın, dolu versiyonuyla bu şekilde. Çantanın içerisinde zaten ölçülerini vesaire hepsini detaylı olarak paylaştım. Bu arada kullanmış olduğum iplikten bahsetmek istiyorum. Sensi'nin bu ipini kullandım. Şöyle bakın. 250 metre 250 gram ağırlığında bir ip. Rengi çok hoşuma gitti benim. Rengin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ha, sütlü kahve diyor. Evet. Sütlü kahve, çok güzel bir ton. Güzel bir renk. Bundan 2 yumak kullanarak bu güzel çantayı elde ettim. Tığım her zamanki gibi 3,5 milim. Odan da yok. Odan da kuzum ya. Odan da ya. Göstereyim, gel. Gösterelim mi? Gel ya. Niye netleşmiyor bizim tığımız Eloş'um ya? 3,5 milim. 2 yumak 250 gram ağırlığında iplik kullanarak siz de bu güzel çantayı elde edebilirsiniz. Videoda zaten sizlere bütün detaylardan bahsedeceğim. Videoma geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi ve yeni videolarımdan haberdar olmak için zile tıklamayı unutmayın. O zaman keyifli seyirler. Evet, şimdi çantanın tabanıyla başlayacağız. Ben çantanın tabanını şöyle normal bir iplikle anlatacağım. Çünkü benim ipim biraz sertti ve örmekte zorlandım. Ama böyle iplerin de şöyle bir durum oluyor. Mesela bakın, bu hafif yumuşak bir ipti. Örümü kolaydı ve her gün tabii ki takmadık, yani yaz aylarında sadece belli zamanlarda sık kullandığım bir çantaydı. Bakın şimdi o kadar yumuşadı ki resmen eridi. Bu zamanla aslında daha kullanışlı olacak. Yani uzun vadeli düşünürsek bu şekilde sert ipler örerken bir tık daha zor gelebilir ama uzun vadede daha kullanışlı ve ekonomik olarak düşünebiliriz. Şimdi hemen ben normal iplikle şu tabanın yapımını güzel bir şekilde size anlatayım. Şimdi bakın, tabanımız için şu kısım, bakın tabanımızın zincir kısmı. Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Ben bu kısım için 37 tane zincir çektim. Sizlere küçük bir örnek üzerine anlatacağım. Siz bunu 37 tane zincir üzerine çekip o şekilde yapacaksınız. Şimdi ben 11 tane zincir üzerinden modeli göstereceğim. Mantığını anlarsanız eğer hiç ölçü önemli değil. Her ölçüyü çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Kare tabanın bir kare diyorum yani dikdörtgen tabanın bir mantığı var. Onu size anlatmaya çalışacağım. Şimdi bakın, 11 tane zincir çekiyorum. Çünkü 10 tane sık iğnem olmasını istiyorum. Siz de 37 tane zincir çekeceksiniz. 36 tane sık iğneniz olacak. Hemen çekiyorum. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi bakın, 11 tane zincirimi çektim. Şu 11. zincirimi atlıyorum. Şu 10. zincirime giriyorum ve sık iğne yapıyorum. Arka kısmından girdim bakın. Bir sonrakini şu arka kısmından girdim.
2. Bir sonrakinin arka kısmından girdim. 3. Bir sonraki 4. Bu şekilde toplamda 10 tane sık iğnem olacak. Sizin 36 tane sık iğneniz olacak. Bu şekilde. Değil mi? Gel sen de benim kucağımda. Gel bebişim. Gel minnak ya. Çok merhametli bir anne bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet bakın 10 tane sık iğnem var. Şimdi bu 10. sık iğnenin bulunduğu kısma hemen 10. sık iğnenin üzerine bir tane ayraç takıyorum. Bakın bu önemli bir ayrıntı. Burası aynı zamanda da sıra başımız. Aynı noktaya giriyorum. Buraya 2 tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi bakın 10. sık iğnenin olduğu kısma 3 tane sık iğne yapmış olduk. 10. sık iğneye ayracımı taktım. 11.yi es geçiyorum. 12.ye tekrar ayraç takıyorum. Şimdi artırmalarımızı oval tabanda bu 2 ilmek üzerinden yapacağız. Şimdi bakın karşı tarafına geçiyorum. Her birine birer tane sık iğne yapıyorum. 10. sık iğnemi yaptım. Hemen 10. sık iğnenin üzerine de bakın ayracımı yerleştiriyorum. Aynı noktaya giriyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya giriyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bakın 3 tane bir köşede, 3 tane de bir köşede ilmeğim olacak. Aralarda birer tane ilmek olacak. Şimdi bunu üçüncünün de üzerine ayracımı taktım. Şu ara noktayı devam ediyorum. Her sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra başına bakın ayraç taktığım noktaya kadar geliyorum. Burada 1-2 ilmekteki farklılık hiç önemli değil. Önemli olan mantığını anlamak ve formun bozulmadan örülmüş olması. Bakın ayraca kadar hepsine birer tane batarak geldim. Bu sıra başındaki ilk ayracım. İlk üçlünün birincisi. Bu noktaya giriyorum şimdi. Direkt çift batıyorum. İlk ilmeğime ayracımı taktım. Burada artırma yaptık bakın. Ortadaki ikinci ilmeğe geliyorum. Buna da çift batıyorum. Üçüncü ilmeğe geliyorum. Buraya da hemen çift batıyorum. Şimdi ne yapmış olduk? Bir önceki sırada 3 tane olan köşe sayımız burada 6'ya çıktı. Birinci ve 6.'ya hemen ayracımı takıyorum. Geldim düz örülen kısımda. Burada her sık iğneye birer defa batarak diğer ayraca kadar düz bir şekilde örüyorum. Geldim diğer ayraca. Hemen ayracımı çıkarıyorum. Burada ne yapıyorduk? Çift batıyorduk bu sırada. Bu üçlünün her birine çift batıyoruz. Çift battım birincisine, ilk battığım sık iğneye hemen ayracımı yerleştiriyorum. İkincisine giriyorum. Çift batıyorum. Üçüncüsüne giriyorum. Çift batıyorum. Burada 3 tane olan ilmeği ne yapmış olduk? Bu sırada 6'ya çıkarmış olduk. Bakın 6 tane bu köşede ilmeğim oldu. 6 tane bu köşede. Bu köşeler sabit. Şimdi diğer ayraç noktasına kadar arada kalan ilmeklerin her birine çift batıyorum. Çift diyorum. Her birine birer tane batarak örüyorum. Evet. Şimdi geldim ayraca. Ayracımı çıkarıyorum. Hemen bu noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Ayracımı geri takıyorum. Burası sıra başım. Burayı unutmamam lazım. Şimdi bakın ilk ilmeğe tek battım. Bir sonrakine çift batıyorum. Bir tek bir çift yapacağız. Sıradakine tek batıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Çift batıyorum. Sıradakine tek batıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Çift batıyorum. Amigurumi öğrenenler bilir. Burada aynı mantıkla modelimizi büyütüyoruz. Aynı amigurumi'deki gibi bir tek bir çift yaparak
İkinci sıramızda artırmalarımızı yapıyoruz. Ara noktalara giriyorum. Her birini birer defa örerek karşı tarafa geçiyorum. Evet, geldim diğer ayraca. Bir tek bir çift yapıyorduk. İlkine tek yapıyorum. Hemen bu noktaya ayracımı takıyorum. Sıradakine giriyorum. Çift yapıyorum. Sıradakine bir tane yapıyorum. Bir sonrakine çift yapıyorum. Bir tek bir çift, bakın sıradakine tek yaptım. Sonuncusuna da geldim. Çift yapıyorum. Hemen ayracımı çıkarıyorum. Son yaptığım sık iğneye takıyorum. Evet, ara noktaları birer tane batarak başlangıç noktama geliyorum. Başlangıç noktama geldim. Şimdi bir önceki sırada ne yapmıştık? Bir tek bir çift yapmıştık. Bu sırada da iki tek bir çift yapacağız. Hemen bakın, ilkine tekimi yaptım. Ayracımı takıyorum. İkincisine de tek yapıyorum. İki tek bir çift yapıyoruz ya bu sırada. Bakın, iki tane tek yaptım. Üçüncüsüne giriyorum. Hemen çift yapıyorum. Bir, iki taneye birer tane yaptım. Üçüncüye giriyorum. Çift yapıyorum. İki taneye tek batıyorum. Üçüncüye giriyorum. Yani son ilmeğime çift yapıyorum. Evet. Araları direkt birer tane örerek karşı tarafa geçiyorum. Geldim ayracıma. Ne yapıyorduk? İki tek bir çift yapıyorduk. Hemen ayracıma bir tane tek yapıyorum. Ayracımın bulunduğu noktaya. Hemen geri ayracımı yerleştiriyorum. İkincisine tek yapıyorum. Üçüncüsüne giriyorum. Hemen çift yapıyorum. Sıradakine iki tanesine tek yapıyorum. Üçüncüsüne giriyorum. Çift yapıyorum. İkisine tek yapıyorum. Üçüncüsüne giriyorum. Çift yapıyorum. Ve bakın ayracıma geldim. Artırmalarım bitti demek. Hemen son yaptığım sık iğnenin üzerine ayracımı yerleştiriyorum. Ara noktaları düz örüyorum. Ve diğer sıra başında bakın ayracım kendini gösteriyor. Artırmayla devam edeceğiz. Önce 3 tane ilmek yaptık köşeye. İkinci sırada 6'ya ulaştık. Üçüncü sırada bir tek bir çift yaptık. Dördüncü sırada da iki tek bir çift yaptık. Şimdi devam ediyoruz yine artırmayla. 3 tek bir çift yapacağız. Hemen ilkine tek yaptım. İkincisine tek, üçüncüsüne tek, dördüncüsüne giriyorum. Buraya hemen çift yapıyorum. 1, 2, 3 tane örüyorum. Dördüncüsüne giriyorum. Çift yapıyorum. 3 tek bir çift. 1 tane mi? Evet. 2, 3 tane tekimi örüyorum. Dördüncüsüne giriyorum. Çift yapıyorum. Evet. Bu şekilde bakın ilk köşemizin artırmasını bitirmiş olduk. 3 tek bir çift. Arayı düz örüyorum. Devam ediyorduk. Hemen birinci tekimi yaptıktan sonra ayracımı yerleştiriyorum. İkinci tekim, üçüncü tekim. Dördüncüsüne girdim, çift yapıyorum. 1, 2, 3 tanesini tek yapıyorum. Dördüncüsüne giriyorum. Çift yapıyorum. 3 tanesini yine tek yapıyorum. Dördüncüsüne yine çift yapıyorum. Ve buraya ayracımı yerleştiriyorum. Evet, son olarak da 3 tek bir çift yaptık. Bu noktaya kadar yine düz olarak örüyoruz.
aradakileri düz olarak örüyoruz. Yine geldik artırma noktasına. Şimdi hepsine çift battık. Bir tek bir çift yaptık. 2 tek bir çift yaptık. 3 tek bir çift yaptık. Şimdi 4 tek bir çift yapacağız. Bir sonraki sırada 5 tek bir çift. Bir sonraki sırada 6 tek bir çift. Bir sonraki sırada 7 tek bir çift yapacağız. Ve ilmek sayımız 122'ye ulaştığı zaman da 122'ye bu tabanımızın artık bitireceğiz ve modelimize geçeceğiz. Umarım mantık anlaşılmıştır. Şimdi bu mantıkla tabanı yapalım. Ben artırmaları da ekrana yazacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz sayıları. Şimdi söylediğimde takip etmekte zorlanırsanız eğer ekrandan da takip edebilirsiniz. Tabanımızı bitirelim ve modelimize geçelim. Evet, en son 7 ör 1 artır yaptım. Her iki tarafta da. Toplamda 122 tane ilmeğe ulaştım. Şimdi santim olarak da ölçülerini paylaşayım. Ütü vurmadım tabanına. Çünkü böyle aşağıya doğru sarkan bir taban istemiyorum. O yüzden ütü vurmadım. Şöyle 32 santim boyu. En genişliğini söyleyelim. En genişliği de 12 santim. Şimdi bakın en son sık iğnemi yaptım. Ve şöyle bir sonraki ilmeğe giriyorum. Bir tane kaydırma yapıyorum. Ardından da 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. 3 tane zincirle yukarı çıktım. Doluyorum. Aynı noktaya giriyorum. 3 tane ilmeğim var. İkisini birlikte aldım. Kalan ikisini birlikte aldım. 2 tane trabzanım oldu. İkili trabzan yaptım. İlk üçlü zincirimde bir trabzan sayıyorum. Şimdi aynı noktaya giriyorum. Hemen bir tane daha trabzan yapıyorum. Bakın ikili trabzan yaptım. Toplamda 3 tane trabzanım oldu. Şimdi arada 2 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Aynı noktaya giriyorum. İlk aşamada biraz zorlanabilirsiniz. Çekiyorum. 1. Doladım. Tekrar aynı noktaya battım. 2. Doladım. Tekrar aynı noktaya battım. Ve 3. Bakın 3 seferde dolayarak toplam kaç ilmeğim oldu? 2, 4, 6 tane ilmeğim oldu. Bir de şu önceki ilmeğim var. Toplam 7 ilmek. Şöyle ilk altısını önce topluyorum. Sonra da kalan ikisini topluyorum ve buraya bir tane fıstık yapıyorum. Evet, ilk fıstığımı yaptım. Ardından doluyorum. 3 boşluk atlıyorum. Dördüncüsüne giriyorum. Ve buraya yine ikili trabzan yapıyorum. 3 adet. İki zincir çekiyorum. Doluyorum. Aynı noktaya yine fıstığımı yapıyorum. Topluyorum ve sabitliyorum. Şimdi doluyorum. Yine 2 boşluk, 3 boşluk atlıyorum. Dördüncüsüne giriyorum. Buraya 3 tane trabzan. Arada 2 zincir ve fıstık yapıyorum. 1, 2, 3 sefer batarak. Evet, şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi yapalım. Boşluğa geldim. 3 trabzan, 2 zincir, fıstık. 3 sık iğne atladım. Dördüncüsüne girdim. 3 trabzan, 2 zincir, fıstık. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Şu gördüğünüz kısımlardan toplamda 30 tane var. Şimdi hemen birleştirmeyi ve bir üst sıraya çıkmaya göstereceğim. Bakın bulunduğum noktadan şöyle trabzanın 3. trabzanın tepesine geliyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Orta noktaya geliyorum.
ilmeğimi kaydırıyorum. Bir de şuradaki fıstığın tepe noktasına geliyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Yani şurada çevirdiğimiz zaman sıra başına gelmek için örgüyü bir ön yüzden örüyoruz, bir de ters yüzden. Şimdi ön yüzden ördük, sırada ters yüzümüz var. Yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Hemen bakın bulunduğum noktada şu 2 zincirli kısımlara batıyoruz. Buraya ikili trabzan yapıyorum. İlk zincirimde bir trabzan sayıyorum. Aynı noktaya giriyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. 3 tane trabzandan sonra şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Doluyorum aynı noktaya. Bu sefer fıstığımı yapıyorum. Üç seferde battım. Topluyorum. Kalan 2 ilmeği de topluyorum. Şimdi burada amaç burada fıstığın üzerine trabzanlar gelecek. Trabzanların üzerine fıstık gelecek. O yüzden örgümüzün yönünü değiştirdik. Doluyorum. Yine 2 zincirli kısma giriyorum. Şimdi aynı şekilde modelimi devam ettiriyorum. 3 trabzan. Arada 2 zincir ve fıstık. 1 doladım, 2 doladım ve 3. Şimdi şu kısmı topluyorum. Kalan 2 ilmeği de birlikte topluyorum. Şimdi bu mantıkla bu sıramızda bitirelim. Bir üst sıraya çıkmayı da tekrar arka yüzden göstereceğim. Zaten bir ön yüz, bir arka yüz şeklinde örüyoruz. Sonrası zaten tekrardan ibaret. Evet, ikinci sıramın da sonuna geldim. Yine aynı şekilde bakın. Kısma geçiyorum. Kaydırıyorum. Orta boşluğa giriyorum. Kaydırıyorum. Yine şuradaki fıstığın tepe noktasına geliyorum ve kaydırıyorum. Şimdi bu sefer de içten örmüştük. Şimdi tekrar dış tarafı, yani düz tarafını çeviriyorum. Yine şöyle 3 zincirle yukarı çıkıyorum. İpim biraz sert, kalın, 2 zincir de yeter bu aşamada. Atıyorum. İpimin rengi şahane, biraz dokusu sert ve kalın ama örgüsü güzel duruyor. Evet, 3 tane trabzanımı yaptım. Arada 2 zincir ve yine 2 zincirli kısımlara modelimi uyguluyorum. Trabzandan sonra 3 seferde batarak fıstığımı yapıyorum. Arada zincir vesaire çekmeden hemen bir sonraki boşluğa giriyorum ve aynı işlemi tekrarlıyorum. Ve çok çapraz çapraz karmaşık güzel bir görüntü oluşuyor. Evet, şimdi modelimiz bu şekilde. Bir ön yüzden, bir ters yüzden, düz yüz, ters yüz olarak devam edeceğiz. Bu aşamada modelim çok ilerlemeden şöyle içten güzel bir ütü vuracağım. Hem de bir şey olsun diye, düz olsun diye, hem de şu kısımlarda güzel bir geçiş olsun diye. Çünkü ilerledikçe bu kısımları ütüleyemeyiz. O yüzden bu aşamada bir ütü yapacağım. Evet, şimdi çantayı bu şekilde masa üzerinde, düz bir zemin üzerinde iyice düzleştiriyoruz. Ardından da bakın tam orta noktasında 30 tane motifim vardı zaten bütün çevresinde. Tam orta noktalarında birer tane motifi ayırıyorum. Bunun kenar kısmında 14 tane sağ tarafında, 14 tane de sol tarafında şu motiflerden olması gerekiyor. Şimdi bunlar üzerinden yukarı doğru askı kısımlarını örmeye başlayacağız. Bakın tam orta noktalarında birer tane, 14 sağ tarafta, 14 de sol tarafta motifim var. Şimdi en son ön yüzden örmüştük. O zaman arka yüzden hemen örmeye başlayalım. İpimi alıyorum. Sabitliyorum.
Çünkü ipimi koparmıştım. Bu kısımlardan direkt bağlayıp örmek için. Şimdi bakın ortadakini atlıyorum. Ortadakinin sol tarafındaki motifin orta noktasına bir zincirlik kısmına giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ardından da 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Sonrasında doluyorum. Hemen bakın bir sonraki bir zincirlik kısma giriyorum ve normal modelimi uyguluyorum. Yani ne yapmış olduk aslında? Burada bir tane kesme yapmış olduk. Şimdi normal diğer ayraç noktasına bir motif kalıncaya kadar şu beden kısmında yapmış olduğumuz modelin aynısını uyguluyoruz. 3 tane trabzan, arada bir zincir ve bir tane üçlü fıstık şeklinde. Bir tane model kalıncaya kadar aynı şeyi uygulayıp gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın ayraca. Bir saniye. Ayracıma sadece bir tane motif kaldı. Şimdi aynı sıra başındaki gibi burada ne yapmıştık? 3 zincirle yukarı çıkmıştık. Şimdi burada da doluyorum. Bu noktaya batıyorum. Ve şöyle 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorum ve burada da bir tane kesme yapmış olduk. Bakın bir tane motifimiz direkt ne olmuş? Elenmiş oldu. Şimdi örgümü çeviriyorum. Şuradaki bir zincirli kısma batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Şimdi bu noktada 3 tane zincirli yukarı çıkıyorum. Doluyorum ve bunu bir trabzan kabul ediyorum. Hemen bir tane fıstık yapıyorum. Burada da ne yapmış olduk? Normalde 3 trabzan bir fıstıktı. Yani bir tane trabzanı indirerek burada da bir kesme yapmış olduk. Şimdi sıra sonuna kadar normal modelimizi 3 trabzan bir fıstık aralarda bir zincir şeklinde devam ettirelim. Sıra sonunda yine kesme yapacağız. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın burada bir tane motifim kaldı. Şimdi burada yine sıra başındaki gibi kesme yapacağız. Kesmemizin aynı ve orantılı durabilmesi için şöyle bir işlem yapacağız. Normalde bakın neydi modelimiz? 3 trabzan bir fıstıktı. Burada sadece bu sıra sonunda kesmeye özgü olarak şöyle bir uygulama yapacağız. Fıstığı başa yapacağız. Üç seferde çekerek bakın fıstığımı yaptım. Arada bir tane zincir çekiyorum. Sonra aynı noktaya giriyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada amacım buradaki kesmenin şu kısımla aynı olmasını ve kenar duruşlarının farklı olmaması için sadece bakın buraya özgü olarak bu işlemi yapmış olduk. Buraya özgü olarak derken iki sırada bir bu işlemi yapacağız. Yani sadece sıra sonu kesmelerine özgü olarak şuralardaki modelimiz bundan bağımsız. Şimdi örgümü çeviriyorum. Direkt bakın şu boşluğa batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bu sırada aynı şurada yaptığımız gibi 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Doluyoruz ve bakın bir sonraki bir zincirli kısma giriyoruz ve 3 trabzan bir fıstık, 3 trabzan fıstık şeklinde modelimizi devam ettiriyoruz. Sadece sıra başlarında birer motifte oynama yaparak bu şekilde kesme yapıyoruz. Bakın 3 trabzan grubu, şu kısımda o kesmeyi yaptık. Bir sonrakinde şu 3 trabzanı 1'e indirdik. Sonra tekrar 3 trabzan bir grubu. Sonra tekrar 3 trabzanı 1'e indirerek yani her şu iki sırayı sürekli tekrarlayarak belli bir oranda azaltma yapacağız. Şimdi ben belli bir oranda öreceğim. Daha sonra ne kadar azaltma yaptım sizlerle paylaşacağım. Bir kez daha bu sıra sonunda kesmeyi göstereyim. Bir üst sıraya çıkmayı göstereyim. Sonrası zaten tekrardan ibaret. Dediğim gibi yani şu birinci sıra ve ikinci sırada yaptığımız azaltmayı aynı mantıkla devam ettireceğiz. Ve bu şekilde askı kalınlığına kadar kesmemizi yapacağız. Evet, tekrar sıra sonundayım. Bakın burada da aynı sıra başında 3 zincir çekerek yukarı çıkmıştık ya. Burada da doluyoruz. Bakın hemen şuradaki kısma batıyorum ve 1, 2, 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Şimdi bu sırada 3 zincir çekerek yukarı çıktıysam bir sonraki sırada şuradakini uygulayacağız. Çünkü iki sırayı ne yapıyorduk? Sürekli olarak tekrar ediyorduk. Hemen boşluğa giriyorum.
3 tane zincir çekiyorum. Doladım. İlk fıstığımı hemen yapıyorum. Üçlü fıstığımı topluyorum ve ilmeklerimi kapatıyorum. Burada bu trabzan normal üçlüydü ya, 1'e indirerek kesme yapmış olduk. Bakın aynı tekrar 2 sıra 1 2 sıra 1 şeklinde. Şimdi ben modelimi azaltacağım. Daha sonra kaç tane motifim kaldı, kaç santim azaltma yaptım sizlerle paylaşacağım. Evet, o azaltmalarımı aynı orantıda yaptım, bakın bu şekilde. Şimdi en son olarak şöyle 2 tane motif kaldığı zaman kenarlara da şöyle sık iğne geçeceğimiz için buralara trabzan bırakmam gerekiyordu. Şöyle 2 tane motif kaldığı zaman gözüme çok kalın göründü. O yüzden de bir sonraki sırada yine azaltma yaptım ve bu şekilde yaptım. Bakın, bir trabzan, boşluğa giriyorum bir zincirli kısma. O yüzden şöyle bir şey yaptım. Bakın, bir trabzan, bir zincirlik boşluğa girdim, bir trabzan. Normal 3 trabzan yapıyorduk ya, bakın şuradaki gibi pardon. Bunu 1'e indirdim. Çünkü askının çok kalın ve rahatsız edici olmasını istemiyorum. O yüzden de buradaki 3 trabzanı 1'e indirerek modelimi aynı şekilde devam ettirdim. Şimdi bakın, şöyle azaltma sıramızdan sayarsak kaç sıra azaltmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Toplam 11 sıra azaltmışım ve ardından da bu şekilde modelimi yine belli bir uzunlukta öreceğim. Orta noktada birleştireceğim. Şimdi bu yöne yaptığımız işlemin aynısını çantamızın diğer kısmına da yapıyoruz. Bakın, aynı videoyu başa alın. Burada yaptığımız işlemin aynısını, aynı azaltmaları, aynı orantıda bu kısma da yapacağız. Ardından da şu ortayı belli bir uzunlukta örüp orta noktada birleştireceğiz. Evet, bir tarafı gösterdiğim gibi diğer tarafı da aynı şekilde ördüm. Şimdi şu kısımlardan da biraz bu kısımdan ördüm, biraz bu kısımdan ördüm ve orta noktada bunları dikeceğim, birleştireceğim. Bunu üzerime deneyerek karar verdim. Bir de şunu dikkat alın, bu aşamada şu kısımlardan sık iğne geçeceğimiz için bu kısımlarda daralma olacak. Bu kısımlarda daralma olacağı için şurada ne kadar geniş olursa o derece böyle heybe görünümünü elde edebiliriz. Şu gösterdiğim, bakın yukarıya doğru ördüğümüz kısımdan kaç santim örmüşüm hemen paylaşayım. Tam şuraya 23 santim bu kısımdan örmüşüm. Diğer kısımdan bakalım. Oradan kaç santim örmüşüm? Oradan da şuradan bakalım. 16 santim örmüşüm. Yani 23, 33, 6 daha toplamda 39 santim uzunluğunda askı kısmını yapmışım. Bakın şu kısım 39 santim uzunluğunda. En genişliğinde şöyle söyleyeyim. Eninin çok geniş olmasını istemiyorum. O yüzden şöyle bakın 4 santim yeterli. Şimdi bu iki kısmı da ipliğini koparacağım ve karşılıklı dikeceğim. Ardından da kenar kısımlara sık iğne geçeceğiz. Böyle ilmeğimi hemen çekiyorum. Bu kısmı böyle sabitliyorum. Ardından iğnemi takacağım. Ve kendi ipiyle dikeceğim. İpi biraz kalın ama katlarını ayırırsak da sağlam olmaz. Kullandıkça açılma olabilir. O yüzden katlarını ayırmadan kullanacağım. Şimdi bakın şöyle düz olarak tutuyorum. Direkt şöyle karşısındaki ilmekten giriş yapıyorum. Ardından da şöyle karşılıklı ilmeklerimi dikerek birleştirmemi yapıyorum. Bu şekilde şu dış ilmeklerden dikiyorum. Dış kanatlarından batıyorum ilmeklerin. Bakın bu kısımda da aynı şekilde. Burada dış kanadından batıyorum. Karşı tarafa geliyorum. Orada da dış kanadından batıyorum. Bu kısımda da aynı şekilde. Dış
kanatlarından, kenar kısımlarından. Ben zaten en son dışından sık iğne de geçeceğiz. Çeviriyorum bakın. Bir kat da alttan dikeceğim. Daha sağlam olsun diye. İpim zaten yeterince sağlam. Herhangi bir açılma vesaire olmaz. Bakın bu şekilde. Şimdi de alttan zaten ilmekler kendini gösteriyor. Beni dik diyor. Onları şöyle dış kanatlarından girerek bu tarafta da dikiyorum. Evet bakın bu şekilde dış kanatlarından da sık iğne ile geçince gayet güzel olacak. Şimdi bunu içerisinden yürütüp gizleyeceğim. Yürütebildiğim kadar yürüteceğim. Evet bakın bu şekilde yürüterek gizleyeceğim. Çantamızın askı kısmını birleştirdikten sonra şimdi kenarlarından güzel bir sık iğne geçeceğiz. Bakın şuradaki ipimden direkt ipimi bağlıyorum. Ardından da şöyle bulunduğum noktadan tutuyorum ve bir tane ilmek çıkarıyorum. Şimdi bakın trabzanlar var. Şurada trabzan var. Trabzanın üzerine kapatacak şekilde 1 2 şunu sonra arada gizleriz. 2 tane sık iğne yaptım bakın. Bir de şu birleşim noktası var. Hemen oraya giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Trabzan noktasına geliyorum hemen. 2 tane sık iğne yapıyorum. Birleşim noktasına geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar trabzan noktasındayım. Hemen bakın trabzan iç kısmından giriyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Şu birleşim noktasına giriyorum. Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Yine trabzan noktasında 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Birleşim noktasına giriyorum. Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum aynı şekilde. Bakın. Birleşim noktasına geldim. Sık iğnem. Trabzanın üst kısmındayım. 2 tane sık iğne yapıyorum. Birleşim noktasına geliyorum. Şu kısımdan batalım. Buraya da hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Bakın. Trabzanın üzerindeyim yine. 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi birleşim noktasına geldik ama burada bakın bir merdiven oluşmuş. Bunu önlemek için başına doluyorum. Batıyorum. 3 tane ilmeğim var. İkisini birlikte alıyorum. Kalan ikisini birlikte alıyorum. Buraya ne yapmış olduk? Bir tane trabzan yapmış olduk. Bu geçişte burada girinti olmasın diye böyle bir işlem uyguladım. Kalan bakın trabzanın tepe kısımlarına şöyle sık iğnelerimi yapıyorum. Bakın buradaki bu girintiyi ne yapmış olduk? Bu şekilde kapatmış olduk. Devam ediyorum. Ay şu çıkıyor ya, beni gerçekten çok yordu. Devam ediyorum. Bakın ne dümdüz görünüyor. Gördüğüm gibi bu kısımları normal sık iğnelerim batarak devam ediyorum. Şimdi alt kısımda yine trabzan var. Hemen buraya 2 tane trabzan yapıyorum üzerine. Ay trabzan diyorum, sık iğne yapıyorum. Şimdi geldik merdivenli kısma, yine doluyorum. Bakın dibine batıyorum. 3 tane ilmeğim var. Şu küçükçe bir trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Sıkı yapıyorum. Çok gevşek yapmıyorum. Bakın bu
şekilde. Şimdi şu noktaya kadar, şu aradaki bakın boşluk noktasına kadar aynı mantıkla devam edelim. Orayı dönmeyi ve karşı tarafa geçmeyi de göstereceğim. Bakın bu şekilde. Kısımları bu şekilde geldikten sonra şimdi bakın geldik eğimli ve bu kesme yaptığımız kısımlara. Bu kısımlarda da bakın şu trabzanın olduğu noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen doluyorum ve bakın şu kısma dibine batıyorum. Ve buraya bir tane sıkıca ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bakın şuradaki sık iğneyi atlıyorum. Şu merdivenli kısımdaki bir sonrakine giriyorum. Ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde atlama yaparak buradaki merdiven görünümünü kapatmış oluyoruz. Şimdi trabzanın üzerine geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın. Aynı noktaya tekrar yapmıştık ya bu kısımlarda. Burada yapmıyoruz. Direkt bakın birleşim noktasına giriyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrar trabzanın üzerindeyim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Doluyorum. Hemen dibine batıyorum ve buraya sıkıca bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın merdiven görünümümüz gitti. Eğime bakar mısınız? Ne kadar harika duruyor. Şimdi bu mantıkla şu orta noktaya kadar gelelim. Orta noktadan şu kısmın birleşmesi ve karşıya geçmeyi de göstereceğim. Orta noktaya geldim. Şimdi bakın direkt sıradaki sık iğne değil, bir sonrakine giriyorum ve sık iğne yapıyorum. Yani amacım burada şu arada genişleme olmasın, böyle daha güzel bir dar bir geçiş olsun. Bu kısımda elime olabildiğince sıkı tutuyorum. Bir zincirli kısmı atlıyorum. Şuradaki bakın fıstıkların tepe noktasına giriyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Devam ediyorum. Yani burada aslında göz kararı yapıyorum. Bakın. Bir sonrakine giriyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Şöyle baktığım zaman güzel bir geçiş oluyor. Bu tarafa dönüyorum. Bakın. Doluyorum. Direkt şu kısma. Bakın şu orta kısma batıyorum. Merdivenden yukarı çıkan kısma. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Buradan inerken de bu kısma trabzan yaptım. Şimdi buraya da trabzan yaptım. Şu kısma bir tane normal sık iğne yaptım. Birleşim noktasına geldim. Sık iğne yaptım. Şu dip kısma giriyorum. Hemen bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tepe kısma batıyorum ve sık iğne ile birleştiriyorum. Bakın şu karşıdan baktığımız zaman bu şekilde çok güzel bir görüntümüz oluşuyor. Şimdi aynı mantıkla başladığımız şu sık iğne noktasına kadar gidelim. Arkayı da aynı şekilde burada gösterdiğim gibi bütün çevresini sık iğne geçelim. Ardından ütü ve çıt çıtla devam edeceğiz. Evet bakın tamamen etrafını sık iğne geçtim. Çok güzel yandı anneciğim. Ve geçtikten sonra da bir sıra bakın şu kenarlarından ilmek kaydırma yaptım. Ve bu şekilde bitmiş oldu. Yanıp sönüyor. Evet çok güzel anneciğim. İçerisine astar yapmayacağım. O yüzden şu şekilde çıt çıt yaptım. Evet ardından da üzerinden kaydırma yaparak bakın daha şöyle düzgün güzel geçişi elde etmiş oldum. İçerisine astar dikmedim. Astara gerek olduğunu düşünmedim. O yüzden de bakın direkt şöyle çıt çıt yaptım. Çıt çıtı yaparken de bu çıt çıtın alt kısmına minik bir dikdörtgen oluşturdum. Bu dikdörtgenin üzerine çıt çıtı diktikten sonra bu kısma yerleştirdim. Bu dikdörtgeni de şöyle yaptım. 10 tane zincir çektim. 9 tane sık iğneye ulaştım ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra bunu ördükten sonra bu kısma yerleştirdim. Burada sizin ip kalınlığınız vesaire farklı olabilir. El sıkınız farklı olabilir. Yani şu bölgeyi kapatacak bu şekilde bir dikdörtgen yapıp daha sonra bu kısmı kapatabilirsiniz. Bence böyle bakın çok daha havalı ve güzel bir duruş oldu. Çıt çıtlarımızla gayet güzel, şahane oldu. Çantanın duruşunun detaylı fotoğraflarını Instagram
Instagram hesabından paylaşacağım. Sizler de oradan ulaşabilirsiniz. Diğer bir sürü projemde tabii ki görselleri Instagram hesabında mevcut. Oradan bütün detaylarına ulaşabilirsiniz. Eğer buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.